Dişliler genelde dönüp duran mekanik düzeneklerin parçaları olarak aklımıza gelir ama öyle bir dişli düşünün ki nerede biteceğini söyleyemezsiniz. İşte karşınızda Gogol dişlisi. İlginç ismiyle bile insanı meraka sürükleyen bu yapının en çarpıcı özelliği şeklinin bile sonsuzluk metaforu gibi kurgulanmış olması. Bu dişli öyle sıradan bir çark değil, birbirine geçmiş ama yine de sonu gelmeyen bir hareketi simgeliyor. Görünürde arka arkaya sıralanmış bir takım dişli birbiriyle iç içe geçmiş gibi duruyor ama aslında bu yapı klasik mekaniğin mantığını alt üst eden bir yapı. Normalde A çarkı B'ye bağlıysa biri saat yönünde dönerken diğeri tersine döner. Ama Gogol dişlisinde bu ilişki çöküyor çünkü döngü öyle kurgulanmış ki bir yönde başlarsınız ama hiçbir zaman geri dönemezsiniz. Çünkü tam anlamıyla bir başlangıç ya da bir son yok. Sonsuzluğun bu görsel ifadesi aynı zamanda zamanın nedenselliğinin ve hatta evrenin yapısına dair derin felsefi soruları tetikliyor. Gogol matematiksel bir terimdir ve bir rakamının ardından 100 tane sıfırın gelmesiyle oluşan devasa bir sayıyı ifade ediyor. Yani 10 üzeri 100 olarak yazılıyor. Bu sayı öylesine büyüktür ki evrendeki atomların sayısının bile bir Gogol kadar olmadığı tahmin ediliyor. Terim ilk kez Amerikalı matematikçi Edward Kastner tarafından 9 yaşındaki yeğeni Milton Sirota'nın önerisiyle 1938 yılında ortaya atılmış. Kastner çok büyük ama yine de sonlu bir sayıyı tanımlamak için eğlenceli ve akılda kalıcı bir isim ararken bu çocuğun söylediği Gogol kelimesini kullanmaya karar vermiş. Gogol, sınırsız büyüklüğü temsil etmez. Çünkü ne kadar büyük olsa da nihayetinde hala sonludur. Ama günlük hayattaki ölçülerle karşılaştırıldığında neredeyse akıl almaz düzeyde büyük olduğu için sonsuzluk kavramının eşiğinde duran sayısal bir uçurum gibi düşünülebiliyor. Bu arada Google arama motorunun adı da bu terimden geliyor. Çünkü şirketin amacı çok büyük miktarda bilgiyi erişilebilir hale getirmekti. Kısacası Gogol bize sayıların hayal gücümüzü nasıl zorlayabileceğini ve matematiksel sonsuzluk fikrine nasıl yaklaşabileceğimizi gösteren eğlenceli ama aynı zamanda düşündürücü bir kavram. Biz bu kavramı sonsuzluğu anlamaya çalışırken kullanacağız ama dönelim şu Gogol dişlisine. Bu dişli matematiksel olarak bir paradoksun görselleştirilmiş halidir. Bir Mobius şeridiyle benzer şekilde tek yüzeyli ama çok katmanlı bir düzlemi temsil eder. Farklı kaynaklarda bu yapı imkansız şekiller kategorisinde ele alınıyor. Tıpkı Escher'ın ünlü imkansız merdivenleri gibi. Baktıkça akıl yoran, mantığı zorlayan bir kurgu. Ama Gogol dişlisi sadece bir optik illüzyon değil, aynı zamanda felsefi bir düşünce deneyidir. Peki bu garip dişli bize ne anlatıyor olabilir? Sadece bir çark değilse bir metafor olarak neyin yerini tutuyor? Belki de insanın kendini anlamaya çalışırken girdiği o bitmek bilmez döngülerin bir yansıması. Belki zamanın doğrusal değil, döngüsel olduğunu haykıran sessiz bir figür. Ya da evrenin kendisi, iç içe geçmiş dişliler gibi birbiriyle uyumlu görünen ama aslında hiçbir yere varamayan hareketlerin sonsuzluğu. Gelin bu videoda sadece garip bir mekanizma yapısı üzerinden insanların anlamakta ve kavramakta belki de en çok zorlandığı kavramlardan biri olan sonsuzluk kavramını anlamaya çalışalım. Sonsuzluk. İnsan zihninin sınırlarında gezip duran, ne tam olarak tanımlanabilen ne de tam olarak kavranabilen büyüleyici bir fikir. Belki de en baştan kaybettiğimiz bir yarış bu. Çünkü sonsuzluğu anlamaya çalışmak, bir nehrin tüm suyunu avucumuzda tutmaya çalışmak gibi. Akıyor, kayıyor, şekil değiştiriyor ama asla tam anlamıyla elimizde kalamıyor. Yine de insan zihni bu tutulamayanı kavramaya çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Matematikte bir limittir ama ulaşılamayan bir değer olarak kalır. Fizikte evrenin büyüklüğünü tarif etmeye çalışırken bir ölçü birimi gibi davranırız ona ama hiçbir teleskop onu tam olarak gösteremez. Felsefede ise sonsuzluk bazen Tanrı'nın bir niteliği olarak düşünülür, bazen insan bilincinin sınırlarını zorlayan bir metafor olur. Sonsuzluk kavramı insanın düşünsel tarihinde hem büyüleyici bir hedef hem de kafa karıştırıcı bir problem olarak yer aldı. Antik uygarlıklardan modern fiziğe kadar uzanan bu serüven, insanın evreni ve kendini anlama çabasının merkezinde durdu. Sonsuzluk fikri Antik Yunan'da ilk kez sistemli bir şekilde ele alındı. Pisagorcular evrenin sayılarla anlaşılabileceğine inanıyorlardı ama sonsuzluk fikrinden rahatsız oldular. Çünkü irrasyonel sayılar onların düzenli sayı sistemini tehdit ediyordu. Ardından Zeno, meşhur paradokslarıyla sonsuzluk fikrini doğrudan tartışmaya açtı. Bir ok asla hedefine ulaşamazdı. Çünkü önce yarıya kadar gitmeli, sonra onun yarısı, sonra onun da yarısı. Bu paradokslar aslında süreklilik ve sonsuz bölünebilirlik fikrini sorguluyordu. Öte yandan Aristoteles, sonsuzluğu potansiyel ve gerçek olarak ikiye ayırdı. Gerçek sonsuzluğu yani tamamlanmış bir sonsuzluğu imkansız saydı.
Ona göre sayı sonsuza dek artırılabilir ama bu süreç hiçbir zaman bitmez. Yani potansiyel olarak sonsuzdur ama asla tamamlanmaz. Hristiyan felsefesinde sonsuzluk kavramı Tanrı'nın doğasına bağlandı. Agustinus ve Thomas Aquinas gibi sonsuzluğu Tanrı'nın mutlaklığını anlamak için kullandılar. Tanrı zamanı ve mekanı aşan mutlak bir varlıktı. Bu yüzden yalnızca o gerçek anlamda sonsuz olabilirdi. Bu dönemde sonsuzluk üzerine düşünmek neredeyse sadece Tanrı'yı düşünmekle eşdeğerdi. Aynı zamanda İslam filozofları da örneğin İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Aristoteles'in fikirlerini alıp geliştirdiler. Evrenin başlangıcı olup olmadığı, zamanın sonsuzluğu gibi konular teolojik düzlemde tartışıldı. Kopernik ve Galileo gibi bilim insanları evrenin yapısını sorgulamaya başladıkça sonsuzluk tekrar gündeme geldi. Giordano Bruno, evrenin sonsuz olduğunu ve sonsuz sayıda gezegen içerdiğini öne sürdü. Bu hem bilimsel hem de teolojik bir devrimdi ve Bruno bu görüşleri yüzünden Engizisyon tarafından idam edildi. Descartes ise Tanrı'nın sonsuzluğunu vurgularken insan zihninin sınırlılığına dikkat çekti. Sonsuzluğu düşünebiliriz ama onu anlayamayız. Bu düşünce Kant'a kadar devam etti. Matematikteki en radikal sıçrama Georg Cantor'la geldi. 19. yüzyılda sonsuzluk artık soyut bir spekülasyon değil, matematiksel bir nesne haline geldi. Cantor, sonsuz kümeler teorisini geliştirerek bazı sonsuzlukların diğerlerinden daha büyük olabileceğini gösterdi. Örneğin doğal sayıların kümesi sonsuzdur ama reel sayıların kümesi daha büyük bir sonsuzdur. Bu kavramlara sayılabilir ve sayılabilir olmayan sonsuzluklar dendi. Cantor'un fikirleri başta tepkiyle karşılandı. Bazı meslektaşları onu deli olarak nitelendirdi. Ama zamanla bu çalışmalar modern matematiğin temeli haline geldi. Einstein'ın görelilik teorisi, uzay zamanın erişilebilirliğini ve evrenin sınırlı ama sonsuz gibi davranabileceğini ortaya koydu. Evrenin bir başlangıcı yani büyük patlama olduğu keşfedilince zamanın mutlak sonsuzluğu sorgulanmaya başlandı. Stephen Hawking, uzay zamanın başlangıcında tekilliklerin bulunduğunu ve bu noktada fizik yasalarının çöktüğünü öne sürdü. Yani fiziksel olarak da gerçek sonsuzluk belki bir illüzyondu. Öte yandan kuantum mekaniği, evrenin temelinde süreksizlik ve olasılık bulunduğunu göstererek sonsuz bölünebilirlik fikrine bir darbe daha vurdu. Max Planck'ın Planck uzunluğu gibi kavramlar fiziksel gerçekliğin en küçük parçaları olabileceğini ve orada sonsuzluğun anlamını yitirdiğini öne sürdü. Bugün bazı kozmologlar hala evrenin sonsuz olup olmadığını tartışıyor. Çoklu evren teorileri belki de sonsuz sayıda evrenin var olduğunu öne sürüyor. Bazı modellerde evrenin sonsuza dek genişleyeceği, bazılarında ise tekrar çökeceği düşünülüyor. Modern matematikte sonsuzluk artık hem analitik hem de topolojik bir araç olarak kullanılıyor. Yapay zeka ve bilişsel bilimse insan zihninin sonsuzluğu nasıl algıladığını sorguluyor. Biz gerçekten sonsuzluğu anlayabiliyor muyuz? Yoksa sınırlı bir kavrayışla yalnızca temsiller mi yaratıyoruz? İşte bu videoda aslında sorgulamak istediğim ve sizin de üzerinde düşünmenizi istediğim konu bu. Yani sonsuzluğu gerçekten de anlıyor muyuz? Her şeyden önce içinde yaşadığımız evrene baktığımızda bir sonsuzluk görüyoruz. Evrenin gerçekten sonsuz büyüklükte olup olmadığını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey şu: onun boyutları insan ölçüsünün çok ötesinde. Bizler Dünya adlı küçük bir gezegende ortalama 1,70 metre uzunluğuna sahip canlılarız. Bakışımız birkaç kilometre öteyi görebiliyor. Oysa evrendeki bazı galaksiler ışığın 10 milyonlarca yıl boyunca yol almasıyla bile ancak ulaşılan yerlerde bulunuyor. Işık yılı dediğimiz şey saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden ışığın bir yılda kat ettiği mesafe. Ve bunu milyarlarcasıyla çarpıyoruz. Güneşle Dünya arasındaki mesafe bile 150 milyon kilometreyken galaksiler arası mesafeler akıl almaz düzeyde. Evrenin 93 milyar ışık yılı çapında gözlemlenebilir olduğu söyleniyor. Ama bu yalnızca gözlemleyebildiklerimiz. Belki de ötesi sonsuza uzanıyor. Bizse bir hücrenin içindeki molekül gibi küçüğüz bu ölçekte. Bu nedenle evrenin büyüklüğünü anlamaktan çok benzetmeye çalışıyoruz. Bir kum tanesi büyüklüğündeki dünyayı bir futbol sahası büyüklüğündeki samanyoluna yerleştiriyoruz ama yine de zihnimizde tam olarak canlandıramıyoruz. Bir şeyin sonsuza kadar uzayabileceğini hayal etmek zor olsa da zihnimiz bunu bir ölçüde kabul edebilir. Çünkü en azından bir başlangıç noktası koyarız ve oradan itibaren uzanan bir çizgi çizeriz. Ama ya o çizgi hiç başlamadıysa, işte orası gerçek bir zihinsel uçuruma dönüşüyor. Başlangıcı olmayan bir şeyi kavramak, zamanı tersine çevirmek gibi bir şey. Çünkü biz her şeyi bir ilkle düşünmeye programlanmış gibiyiz. İlk adım, ilk nefes, ilk yıldız. Doğduğumuz andan itibaren her şeyin bir başlangıcı olur.
Hikayeler başlar, hayat başlar, evren bile bir büyük patlamayla başlatılır. Ama ya bu sadece bizim sınırlı anlayışımızın bir ürünüyse, ya evren hiç başlamadıysa, ya hep vardıysa? Sonsuz geleceği tahayyül etmek bir tür umut olabilir ama ya sonsuz geçmiş? Bu konu bende her zaman büyük bir baş dönmesi yaratıyor. Çünkü bir ilk neden olmadan varlığı anlamlandıramıyoruz. Her şeyin bir nedeni varsa o ilk şeyin nedeni neydi? Ve eğer o ilk şey yoksa o zaman biz neredeyiz? İşte bu yüzden başlangıcı olmayan bir şeyi düşünmek sadece sonsuzluğu değil, düşünmenin kendisini de sınıyor. Bana göre bunlar sadece etrafından dolaşabileceğimiz şekilde aklımızdan geçirebileceğimiz ama sınırlarını ve hakikatini idrak edemeyeceğimiz konular. Ve bence bunun beyinlerimizin ne kadar gelişmiş olduğuyla bir ilgisi yok. Bence bu sınır konular bizim düşünme kapasitemizden bağımsız olarak insanoğlunun doğal sınırları olarak kalmaya devam edecek muhtemelen. Zaman ve sonsuzluk, bu iki kavram çoğu zaman birlikte anılsa da insan zihni bunları farklı şekilde deneyimliyor. Zaman bizim için doğrusal bir çizgi gibi işler. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Oysa sonsuzluk bu çizgiyi parçalar. Ne başı vardır ne de sonu. Biz zamanı saatlerle, takvimlerle, yaşlarla ölçerken sonsuzluk bu ölçüleri boşa çıkarıyor. Çünkü insan zihni zamanı yaşadığı anlar üzerinden kavruyor. Anılarla geçmişi, planlarla geleceği kuruyor. Ama sonsuzluk bir ana sığmaz. Onu ne deneyimleyebiliriz ne de doğrudan gözlemleyebiliriz. Belki de bu yüzden sonsuzluğu anlamaya çalışmak, varlığını hiç görmediğimiz bir kıtanın haritasını çizmeye benziyor. Algılarımız sınırlı, ömrümüz sınırlı. Her şeyin bir başı ve bir sonu olduğunu gözlemleyerek büyüyoruz. Doğumları görüyoruz, ölümleri yaşıyoruz. Güneş doğuyor, batıyor. Mevsimler başlıyor, bitiyor. Her şey gelip geçiyor ve bu geçicilik algısı sonsuzluk fikrine yer bırakmıyor. Sonsuzluk bu yüzden bir tasarım haline geliyor. Onu gerçeklikte bulamıyoruz ama zihnimizde inşa etmeye çalışıyoruz. Matematikle, metaforlarla, mitolojiyle. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir çizgi çizmeye başladık. Kalemi hiç kaldırmadan sürekli düz bir çizgi. Bu çizgi kağıdı açtığında ne olur? Masayı da, duvarı da, gökyüzünü de geçer. Peki gerçekten hiç durmadan çizebilir miyiz? Hayır. Çünkü elimiz yorulur, mürekkep biter, biz biteriz. Oysa zihnimizde bu çizgi sonsuza kadar gidebilir, öyle değil mi? Bu yüzden sonsuzluk eylemle değil, tasavvurla yaşıyor aslında. Bir başka örnekte yıldızlar. Gökyüzüne baktığımızda sonsuz bir boşluk hissederiz ama aslında gördüğümüz şey çok uzak ama hala sayılabilir yıldızlardır. Yani sonsuzmuş gibi hissettiren ama sonlu bir sistem. Tıpkı kum taneleri gibi. Sonsuz gibi geliyor ama hepsi aslında sayılabilir. Bu da gösteriyor ki biz çoğu zaman sonsuzluğu gözlemlemiyoruz. Sadece sonsuz gibi görünen şeyleri sonsuz sanıyoruz. Bu da büyük bir paradoks oluşturuyor. Sonlu bir varlığın sonsuzluğu düşünebilmesi yani. Aslında bunun olmaması gerekirdi, değil mi? Bizim sonsuzluktan bahsedemiyor olmamız gerekirdi. O yüzden kafama takılan nokta burası işte. Sonsuzluk dediğimiz şey aslında bir tasavvurdan ibaret olabilir. Belki de bu konu bizim doğal sınırlarımızın çok ötesinde. Bunu kabul etmemiz lazım. Belki de içerisinde yaşadığımız Matrix'in duvarlarına çarpan ve kodlarımızda yer almayan sınırlardır bunlar. Veya yaratılış desenimizin ötesine geçen kavramlar. İşte tam bu noktada insanın sonsuzlukla ilişkisi metafizik bir boşlukla baş etme çabası haline geliyor. Sonsuzluğu düşünemiyor olmamız gerekirken onu dillendirebiliyor, hatta ona anlamlar yükleyebiliyoruz. Bu bir çelişki ise belki de bu çelişki bizim yaratılışımıza kazınmış bir bilinç çatlağıdır. Bu bilinç çatlağından sızan ilk fikirlerden biri de Tanrı kavramı. Çünkü insanlar sonsuzluğu anlayamadıklarında onu bir varlık olarak düşündüler. Tanrı bu noktada insanın sonsuzlukla kurduğu zihinsel köprünün adı oldu. Sonsuz güce, sonsuz bilgiye, sonsuz varoluşa sahip bir varlık fikri. Biz sınırlıydık ama o sınırsızdı. Biz ölümlüydük ama o ezeliydi. Bu karşıtlık sayesinde insan zihni kendini konumlandırabildi. Tevrat'ta Tanrı'nın adı ben benim olarak geçer. Varoluşun kendisidir o. Kur'an'da Allah evveldir ve ahirdir. Yani başlangıçtan önce, sondan sonra da vardır. Antik Yunan'da ise kozmogonilerde bile sonsuzluk tanrılarla ifade edilmiştir. Örneğin Anaximandros evrenin kaynağı olarak apeirondan yani sınırsız, belirsiz olandan bahseder. Bu bir tanrı değilse bile tanrısal bir ilkeydi. Çünkü o dönem için başlangıcı olmayan her şey zaten ilahi sayılıyordu. Mitolojiler de bu kavramı şekillendirmeye çalıştı. Kimi zaman devasa, uçsuz bucaksız denizlerle, kimi zaman göğü tutan direklerle, kimi zaman sonsuz döngülerle. Babil mitolojisinde Tiamat,
ilksel ve sınırsız denizi temsil ediyordu. Yunan mitolojisinde zaman tanrısı Kronos bile bir süre sonra kendi sınırlarıyla yüzleşir. Çünkü çocukları onu devirecekti. Yani zaman bile kendine bir son getiriyordu. Ama sonsuzluğu tamamen temsil eden mitolojik bir figür neredeyse yoktur. Çünkü anlatılabilir olmaktan çıkar. Bu yüzden mitlerde sonsuzluk daha çok döngüsel zaman, sürekli tekrar eden olaylar veya yok edilemeyen tanrılar yoluyla anlatıldı. İlginçtir, birçok dinde ve mitolojide cennetin ya da ilahi varoluşun sonsuzlukla tanımlanması da bu arayışla ilgili. Sonsuz mutluluk, sonsuz ışık, sonsuz varlık. Yani sınırlı dünyadaki çelişkilerin ötesinde bir yer. Belki de tüm bu anlatılar insanın doğası gereği ulaşamayacağı bir şeyi kendi diliyle, kendi sınırları içerisinde anlatma çabasıydı. Sonsuzluğu anlayamıyoruz belki ama bir figüre, bir tanrıya, bir hikayeye dönüştürerek ona yaklaşabiliyoruz. Ama gerçekten de bu sınırlar bizim programlamamızın dışındaysa, ya sonsuzluk bizim işlemci kapasitemizin çok ötesindeyse. Sonsuzluğu anlamak demiştim ya. Bunun için hadi gelin sizi çok ama çok garip bir otele götüreyim. Adı Hilbert Oteli. Bu otelin bir özelliği var. Sonsuz sayıda odası var. Bu otelin başka bir özelliği daha var. Tüm odaları dolu. Evet, tüm sonsuz odada birer müşteri kalıyor. Ama işin tuhaf yanı henüz başlamadı. Bir gece otelin lobisine yeni bir müşteri geliyor. Resepsiyondaki görevli gayet sakin bir şekilde diyor ki, elbette yerimiz var. Nasıl olur? Otel tamamen dolu değil miydi? Ama Hilbert Oteli farklı. Görevli 1 numaralı müşteriyi 2 numaralı odaya, 2 numarayı 3'e, 3'ü 4'e, kısacası herkesin oda numarasını 1 arttırıyor. Böylece 1 numaralı oda boş kalıyor ve yeni gelen müşteri oraya yerleşiyor. Ama durun, olay burada bitmiyor. Bu sefer kapıdan sonsuz sayıda yeni müşteri geliyor. Hepsi birden. Hilbert Oteli'nin görevlisi yine rahat. Planı şu, her mevcut müşteriyi oda numarasının 2 katına taşıyor. 2 numaralı 4'e, 3 numaralı 6'ya. Bu şekilde bütün çift numaralı odalar doluyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Sonsuz sayıda tek numaralı oda boş kalıyor. Yani sonsuz sayıda yeni müşteri için sonsuz sayıda yer hazır. Çünkü burada dolu olmak yer yok anlamına gelmiyor. Sonsuz bambaşka bir matematiksel canavar. Bizim sezgilerimiz burada işlemiyor. Düşünsenize, her şey dolu ama yine de yer var. İşte sonsuzluk böyle bir şey. Hem bitmiyor hem de içine bir şeyler eklenebiliyor. Şimdi de sizi çok daha kaotik ama bir o kadar da eğlenceli bir sahneye götüreyim. Bir maymunun bir daktilonun başında oturduğu bir oda düşünün. Rastgele tuşlara basıyor. Hiçbir şey bilmeden sadece rastgele harfler. İlk başta çıkanlar tabii ki anlamsız. Rastgele harfler. Bizim random gülüşler gibi. Ama bu sahne sonsuza dek sürerse ne olur? Maymunumuzun sonsuz zamanı olursa ve sonsuza kadar rastgele tuşlara basarsa ne olur? İşte sonsuz maymun teoremi tam da burada devreye giriyor. Ve şöyle diyor. Yeterince zaman verilirse bu maymun tesadüfen Shakespeare'in Hamlet eserini eksiksiz yazabilir. Hatta sadece Hamlet değil, sizin en sevdiğiniz şarkının sözlerine, bu videonun metnine kadar her şey, evet her şey tamamen rastgele bir şekilde yazılabilir. Şimdi dürüst olalım. Zaman ne kadar büyük olursa olsun, metin uzadıkça ihtimaller inanılmaz bir biçimde düşecektir. Sonsuz maymun teoremini canlı canlı test edebileceğimiz Infinite Monkey Simulator adında bir site var. Bu siteye sadece 9 karakterden oluşan sonsuzluk kelimesini verdim ve simülatörü başlattım. Şu kısımda gördüğünüz değer teorik olasılık. Yani bu sayı sonsuz maymun teoremi kapsamında yalnızca sonsuzluk kelimesinin rastgele yazılma olasılığını gösteriyor. Şöyle açıklayayım, bu değer sonsuzluk kelimesinin daktilo tuşlarına rastgele basılarak doğru sırada yazılma ihtimalinin 5.4 trilyonda bir olduğunu söylüyor. Bu değer ise bu olasılığın %0,000000000000184 gibi neredeyse sıfıra yakın. Ama teknik olarak sıfır olmayan bir değer olduğunu ifade ediyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Eğer bir maymun rastgele daktilo tuşlarına basıyorsa, sonsuzluk gibi 9 harfli bir kelimeyi tam olarak doğru sırayla yazması için ortalama olarak 5.4 trilyon deneme yapması gerekiyor. Bu sayı sadece 9 harfli tek bir kelime için geçerli. William Shakespeare'in Hamlet eserinin tamamı modern İngilizce sürümde yaklaşık olarak 130 bin kelime içeriyor. Yani bu da demek oluyor ki maymunun bu eseri yazabilmesi için gereken zaman büyük patlamadan bu yana geçen evrenin tüm zamanından çok daha fazla.
Ama dedik ya, süre sonsuz olunca yazabilmesi matematiksel bir ifade olan neredeyse kesin şeklinde açıklanıyor. Çünkü sonsuz tekrar tüm ihtimalleri içerir. İşte bu yüzden bu düşünce deneyi sonsuzluk kavramını anlatmak için müthiş bir araç. Çünkü sonsuzluğun yalnızca büyüklükle ilgili değil, aynı zamanda olasılıkların tükenmezliğiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Sonsuzluk varsa bir şeyin imkansız olması diye bir şey yok. Sadece henüz gerçekleşmemiş olabilir. Sonsuzluk belki asla anlayamayacağımız ama düşünmeden de duramayacağımız bir hayal. Belki de sonsuzluğu anlama çabamız onun ardında yatan derin bir arzudan besleniyor. Yok olmamak. İnsan varoluşunun farkına vardığı anda aynı zamanda yok oluşun da farkına varıyor. Bu kırılma anında sonsuzluk bir düşünceden çok bir teselliye dönüşüyor. Biz sonlu bedenlerimizle sonsuz anlamlar üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden her medeniyet bir öte dünya kurgulamıştır. Kiminde cennet vardır, kiminde nirvana, kiminde ebedi döngüler. Benim düşünceme göre belki de sonsuzluğu gerçekten anlayabilmek için insan olmamak gerekirdi. Çünkü biz doğası gereği sonlu olan bir bilincin içinden bakıyoruz evrene. Başlayan, gelişen ve sona eren her şey gibi biz de bu döngünün içindeyiz. Zihnimiz başlangıç ve son kavramıyla şekillenmiş bir yazılım gibi çalışır. Bu yüzden sonsuzluğu düşünmeye çalıştığımızda belleğimizde karşılığı olmayan bir kavrama erişmeye çalışıyoruz. Bir şeyin hiç başlamamış olabileceği ya da asla sona ermeyeceği fikri bizim için yalnızca soyut bir model. Bir matematiksel varsayım ya da metafiziksel bir temenni. Sonsuzluğu tam olarak anlayabilmek, belki de zamanı deneyimlemeyen bir varlık olmayı, başı sonu olmayan bir bilinçle bakmayı gerektirirdi. Tanrı gibi ya da zamanın dışındaki bir zeka gibi. Ama biz insanız. Sonsuzluğu kavrayamasak da ona doğru uzanan her düşünce kırıntısı bizi biraz daha kendimize yaklaştırıyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu videom hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yorumlarınız benim için önemli ve çoğunu okuduğumu bilmenizi isterim. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.